Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir video konusundan merhabalar. Ee, Bu video konumuzda oyun yapmak hani ne kadar kolay olabilir veya hani oyun yapan insanların işi bize kolay geliyor ama gerçekten zor mu? Bunu biraz anlatacağım. Aslında hani oyun yapanların işi bence çok zor. Çünkü dostlar bir oyunu yapmak kadar onu geliştirmek zor. Hani bir oyunu adam 10 yılda 15 yılda çıkartıyorsa elinde hazırlığı vardır ama şimdi ben bunu GTA'lar için de söylüyorum. Bir açık dünya oyun yapıyorsan bütün her şeyi e, bütün her şeyi elinde tutmak zorundasın. Hani o açık dünyayı geliştirip koymak veya koymamak değil aslında muhabbetten istifade. E, Açık dünyada hata olabiliyor. Çoğunlukla açık dünya oyunları doğru düzgün çıkmayabiliyorlar dostlar. Yine genelde e, yine genelde şöyle bir durum oluyor. Oyun dediğimiz şeyi yapan adamlar geliştirirken de çok iş gücü sarf ediyorlar aslında. Şimdi öyle bir anda bir oyunun çıkması imkansızdır. Hani eğer ki hazırda bir aset bilmem ne bunların deploy edilmesi varsa belki. Ama o da en az 2 yılda filan bir oyun çıkar. Yani şimdi kaliteli bir oyun istiyorsan tabii 10 yılı geçmiyor. 10 yıldan daha düşük sürede çıkan oyunlar kaliteli mi oluyor? Evet ama çoğu şirkette kaliteyi umursamıyor bence oyunlarda. Hani para kazanma aşkı içerisindeler. Hani ben bu konuda zaten video çektim ayrı bir şey de. Zaten bundan birkaç gün önce yayınlanacak. Ee, Dostlar bir yandan da şu var. Şimdi tester'ı ayrı bir iş yapıyor. Harita dizayncısı ayrı iş yapıyor. İşte sallıyorum GTA'dan örnek verelim. Her yere girilebiliyor diyorlar ama her oyunda her yere girilebiliyor mu? Görev dışında girilebilen yerler var mı? Çok fazla. Ki görevlerde de belli yerlere giriş yapılıyor. Mesela GTA Vice City'nin ilk görevi. Adam şeye gidiyor. Var mı artık? Bir yere gidiyor işte. Tamam. Sen de girebiliyor mu? Giriyor. Ama ne kadar o oyun mesela o oyunu adam geliştirip koymuş değil mi önüne? Ama şimdi GTA 6 çıkınca mesela herkes diyecek ki bu ne biçim bir oyun olmuş. Kimisi iyi yönde diyecek, kimisi kötü yönde diyecek. Çünkü niye? Kimisi hoşuna gidecek, kimisinin hoşuna gitmeyecek. Zaten arkadaşlar oyun yapımcıları bir kitleye özel oyun yapmıyor. Her kitleye özel oyun yapıyor aslında. Hani ben inanmıyorum. Ne kadar hani oyun yapımcıları veya yapımcı şirketler, firmalar ben bir kitleye oyun yaptım dese de ben inanmıyorum. Çünkü bütün kitleler oynuyor abi. 5 yaşındaki bebekten 85 yaşındaki adama kadar. Tabii. Hani oynuyorlar. Şimdi Mario örneği. Mario'yu oynamayan var mı mesela? Mario'yu yapan adamlar çocuklar için yaptılar ama herkes oynuyor. Bebekler, çocuklar da oynuyor. 35 yaşındaki adamlar da oynuyor. 75 yaşındaki dedeler de oynuyor onu yani. Candy Crush da öyle mesela. Hani ama dostlar bazı oyunlar çok kolay geliştirilebiliyor. Bazıları çok zor. Mesela niye zor diyorum? Bir DLC bakın bir DLC çıkartılınca ya bir şeyler tamamıyla düzeliyor ya da tamamıyla bozuluyor. Hani bunun bir duru şeyi yoktur. Bir ihtimali yoktur. Adam düzelttim der mesela. Sallıyorum yerin altına girme bugu var. Bunu düzelttim der. Bu sefer de
gökyüzüne fırlarsın oyunda. Bu böyle bir bug çıkar. Bu adam bunu düzelte düzelte iyi hale getirmeye çalışıyor. Ki bazı oyunlarda çok aceleye geliyor. Oyuncular yüzünden, oyuncu kitlesi yüzünden diyor ki siz bu oyunu yapmadınız mı? Çıkarın. Abi çıkarınca da bok gibi çıkıyor. Ondan sonra diyorsun ki bu oyun bok gibi oldu. Niye öyle diyorsun? Madem bekleseydin oyun daha iyi çıksaydı. Bir kişi bunu demiyor işte. Milyonlarca kişi bunu diyor arkadaşlar. O kadar beklettiniz ki oyunu çıkarın da bir oynayak. Sabredin abi, adam kaliteli bir oyun çıkartacak ama sizin yüzünüzden hatalı bir şekilde çıkartıyor. Siz de adamın yaptığı oyuna da küfür ediyorsunuz, adama da küfür ediyorsunuz. Olur mu öyle şey? Şimdi developerlar bilmem neler hepsi orada sizin küfürünüzü çekiyor mesela. Yani milyonlarca insan toplanıyor, küfür ediyor adamlara. Niye? Oyun bug'lu çıkıyor. La bekle de oyun niye çıksın madem? Bazı şirketler var, beklenmesine rağmen öyle iyi kaliteli oyun çıkartamıyorlar. Aslında. Hani büyük şirketler işini sağlama almaya çalışıyor da küçük şirketlere baktığınız zaman hani öyle çok büyük bir durum olmuyor aslında. Hani büyük şirket parayı basıp yapıyor. Küçük şirket de parayı basıp yapıyor ama zor. Küçük şirkette tamam hatalı oyun çıkmasın okey de şu anki büyük şirketlerde mesela hatalı oyun çıkınca gerçekten hani bakıyorsun ne iş ya? Ulan her adam 10-15 GB güncelleme getiriyor. 10-15 GB güncelleme getiriyor. Bir kere de yap da şu güncellemeyi. Adam akıllı oynayalım. Yani ya da bir şekilde hani o bug'u düzeltiyorsun. Madem başka bir bug çıkıyor, onları da hani ne kadar büyük bir bugsa onları aslında development sürecinde kendin fark edip düzeltebilirsin. Ama bu da mesela arkadaşlar şimdi adam aceleyle mesela parası bitti çıkartıyor para kazanmak için. Niye abi? Zor orada bayağı bir iş gücü harcadılar. İşte elektrik parası, su parası, bilmem ne parası derken yiyor oradan mesela. Şimdi para yiyor. İşçilerin de parası var. İşçiler de aç mı çalışıyor nasıl satayım? Hani 1 lira verip çalıştırabileceğin işçi mi var? Düz 1 lira yani. 1 liranın bir değeri bile yok. Dostlar. Şimdi ben şu mantıkla düşünüyorum. Hani oyunlar hatalı çıkıyor mıkıyor diyoruz ama çoğu da bence zorlama yüzünden öyle çıkıyor. Ya oyuncuların zorlaması yüzünden ya sponsorların ya şirket ortaklarının ya işte hisse sahiplerinin ya bu şekilde iş oluyor dostlar. Boka sarıyor işte. Hadi biz çok para kaybettik çıkar. Adam ona göre çıkartıyor. Arka planda ona göre çıkardığı için de hani ne kadar zor bir oyun olursa olsun bunu kaliteli çıkarmak zorundasın. Hatasız çıkarmak zorundasın diye adamlara da küfür ediyoruz ama adamları da baş belaya giriyor ondan sonra. Bu şekilde olmaz. Mesela. Niye bu şekilde olmaz? Kaliteli bir oyun için adam zaten zaman harcıyor ama işte hisse sahipleridir bilmem kimlerdir bunlar çok zorluyor. İşte siz hızlı çıkarın da bize ne biz paramızı kazanalım gibi bir şey düşünüyorlar. Yani sponsorluk geliri de elde ediyorlar. Adamın umrunda değil. O yüzden şimdi kaliteli bir oyun çıktığında da bugsuz çıkmasını bekleyemezsin. Herkesin beklentisi başka dostlar. Yani ben mesela hatasız bir oyun beklesem bile onun gelme ihtimali %1 filan yani. Şimdi bilgisayarda bu hatalar çoğunlukla göz ardı edilemiyor. Çünkü abi adam bilgisayarda 1.000 lira verdiği oyundan hile gibi bir bug görünce diyor ki ben niye oynuyorum ki? 1.000 lira vermiş lan o oyuna. Hani
Bari 500 liralık oyundan bir şey beklemiyorsun da 1000 liraya çıktın mı, 2000 liraya çıktın mı adam akıllı bir gösteri bekliyorsun değil mi? Bunu göremeyince diyorsun ki bunlar niye bunu yaptı? Bilmeden işte yok şirket öyle, yok şirket böyle. Sallıyorsun ama arka planda neyin döndüğü belli değil işte. Sıkıntı orada. Oyun şirketleri oyunu yaparken hisse sahiplerine, bilmem kimlere, şirket ortaklarına, sponsorlara filan çok gözaltı ediyorlar. Onlara gözaltı ettikleri için oyunlarını burada bir baştan bir sıçış örneği çıkıyor işte ortaya. Yani bitiyor oyun. Hani bitmeden daha çıkıyor. Diyorlar ki biz bunun bugünü de düzelteceğiz. Bilmem nesini de düzelteceğiz. Siz bize söyleyin yapalım. Ama aslında en başında böyle olmaması gerekiyor. Bazı developerların göremeyeceği hatalar oluyor, bug'lar oluyor. Bunları oyuncular söyleyebiliyor. Ayrı bir şey de bariz belli. Haritada bir boşluk var, çat diye düşüyorsun değil mi? Onu developer da görüyor. Developer nasıl görmüyor? Öyle bir hatayla oyunu koyarsan zaten küfür yersin. Hani bazı işte sıkıntılı durumda büyük şirketler hemen salmayı düşünüyor oyunu. Hemen salınca da işte Steam yorumudur, bilmem ne yorumudur. Bunlar hemen oyunların kitlesini düşürüyor. Gelen yeni oyuncuları da iteliyorlar. Şimdi belki oyun kaliteli bir oyun ama adam 6-7 adam o yorumu görüyor. 6-7 ay önce yazılmış yorumu görüyor. 6-7 ay önce oynandığı için oynayan kişi 6-7 ay önceki olaydan küfür ettiği için o adam da diyor ki ben bu oyunu almam. Ne kadar kaliteli olursa olsun almam. Yine hata var. Aslında dostlar işte sıkıntı şirketlerin hem oyuncu tarafında hem de şirketler tarafında oynuyor. Şirket işini yavaş yapıyor, iyi yapıyor. Bu sefer diyorlar ki bu gruplu şirketlerden bahsediyorum mesela. Hani tek başına oyun yapan bir odasında evin bir odasında oyun yapan adam için sıkıntı değil dostlar. Ama şey konusunda sıkıntı oluyor mesela. Normal büyük şirketler böyle EA Games'tir. Ee, bilmem işte farklı farklı bir sürü şirket var dostlar. Bunların hepsi bir grup. Bunlar kaliteli oyun çıkartıyorlar ama en başında grup şirketse dostlar sıçıyor. Çünkü abi o en baştaki şirket diyor ki şimdi Rockstar'ın en başındaki şirket kim? Ee, NBA'leri falan yapan adamlar. Onlar diyor ki siz bu oyunu hızlı çıkartın. Belli bir yerden sonra. Siz bunu çok beklettiniz. Oyuncular da çok yazıyor bunu çıkartın. Hem de hisseniz düşecek. Bunu çıkartın ki bu patlasın sizi biraz daha yükselsin işin içinde. Abi öyle olunca da hatayla birlikte çıkıyor. Her ne kadar büyük oyunda olsa. Her ne kadar hatasız beklesen bile. Yani hatasız beklemek değil asıl konu. Hatasız bekleyip hatalı çıkınca da bu kimin suçu demek? Yani insanlar az sabretmeyi bilse zaten kaliteli oyun görecekler. Dediğim gibi yani hadi siz sabrettiniz ama böyle büyük şirketlerde belli bir yerde sıkışma yaşanıyor işte. Niye adam işte dediğim gibi büyük birleşik şirketse dostlar 2K mesela Rockstar'ın çatı şirketi dostlar. 2K Rockstar'a dese ki hemen GTA 5'i çıkarın. Umursamayın, beklemeyin bilmem ne diye çıkartırlar. Ama onlar da biliyor ki oyun daha hazır değil. Hazır olmadan bir oyunu çıkartırsan çok linç yersin. Hani çok linç yediğin için de sıkıntı çıkar işin içinde. Hani bir şeyi hazır olmadan şimdi mesela yemek yapıyorsun diyelim. Hamur tam pişmemişken çıkardığında çiğ olur değil mi?
Çiğ oldu mu yiyemezsin değil mi? Tükürürsün. Çünkü hamurdur. Aynı o mantık işte yani. O mantık. Dostlar. Neyse işte. Yani oyun yapan insanların oyun yapmanın zorluğu dostlar. Hem bir yandan oyuncu sıkıştırıyor hem bir yandan oyuncular sıkıştırıyor hem bir yandan çatı şirketler sıkıştırıyor bilmem ne derken uçuyor gidiyor dostlar. Ya ben tabii dostlar hani bunun şu dönemde yani iyi oyun çıkmaması tarafında değilim. İyi oyun çıksın da herkes oynasın mutlu olsun. Ama işte iyi oyunla kaliteli oyunla arada fark oynaması çok sıkıntı oluyor ya aslında. Dediğim gibi. Neyse çok da uzatmayalım dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like'layıp yorumlamayı unutmayınız. Yorumlarda hani fikirlerinizi söyleyin. Hani ne olabilir ki? Uyuşmayan fikre de düşman olacak halimiz yok. Hani küfür edecek halimiz yok düşman olan karşıt olan fikre de. Hani terörist diyecek halimiz yok. Söyleyin yazın. Bu kadar.